Bazı geceler vardır. Sessizlik olması gerekenden daha ağırdır. Sokak lambaları titrer, rüzgar yoktur ama bir şeylerin yerli yerinde olmadığı hissi içinize çöker. Ve tam o anda kapınız çalar. Bu videoda anlatacağımız hikayeler tam olarak bu anla başlıyor. Gece yarısı, beklenmeyen bir ziyaret ve açılan ya da açılmayan bir kapının ardında değişen hayatlar. Eğer hazırsanız, karanlıkla aramızdaki en ince çizgilerden birini birlikte geçiyoruz. Gece kapıyı çalan varlıklarla ilgili anlatılar, neredeyse tüm kültürlerde ortak bir noktada buluşur. Bu varlıklar asla içeri dalmaz. Bağırmazlar, tehdit etmezler, kapıyı kırmazlar. Aksine sakin, nazik ve çoğu zaman yardıma muhtaç görünüyorlar. Kaybolmuş olduklarını söylerler. Telefon kullanmaları gerektiğini anlatırlar. Üşüdüklerini, korktuklarını, yalnız olduklarını dile getirirler. Ancak tüm bu sözlerin arkasında tanıkların tarif etmekte zorlandığı derin bir huzursuzluk gizlidir. Birçok tanık, kapı çalmadan saniyeler önce evin içindeki havanın değiştiğini anlatır. Sanki odadaki oksijen azalır, kulaklar hafifçe uğuldar, göğüste bastırıcı bir ağırlık hissi oluşur. Bu his akılla açıklanamaz ama beden çok net bir sinyal verir. Tehlike. Amerika'da kayda geçen vakalardan birinde orta yaşlı bir adam gece yarısı kapısının çalındığını duyduğunu anlatır. Benzer bir vaka Kanada'nın kırsal bir bölgesinde kayda geçmiştir. Kış gecesinin ortasında kapılarının çalındığını duyan bir aile, dışarıda iki figürün sessizce beklediğini söyler. Figürler kapıya çok yakın durmasına rağmen nefes buharı görülmez. Konuşmaları sakin ve ölçülüdür. Yalnızca içeri girip bir telefon kullanmaları gerektiğini belirtirler. Baba kapıyı açmadan konuşmayı sürdürür ve bu esnada evin içindeki ışıkların kısa süreliğine titrediğini fark eder. Kapı tamamen kapatıldıktan sonra bahçeden hiçbir ayak izi bulunamaz. İngiltere'de anlatılan başka bir olayda yaşlı bir çift gece geç saatlerde kapılarının çalındığını duyar. Kapıyı araladığında verandada duran iki silüeti görür. Yüzlerini net seçemez fakat duruşlarındaki garip hareketsizlik hemen dikkatini çeker. Konuşmaları son derece düzgündür, aşırı düzgündür. Yardım istemelerine rağmen seslerinde en ufak bir duygu yoktur. Adam içgüdülerine güvenerek kapıyı kapatır. O gece boyunca evin etrafında ayak sesleri duyduğunu, pencerelerin önünde gölgelerin dolaştığını ve sabaha kadar tek bir ışığın bile yanmadığını söyler. Avustralya'da bildirilen bir başka vakada ise kapı yerine pencere ön plana çıkar. Gece yarısına yakın bir saatte evin ön cephesindeki pencereden gelen hafif tıklama sesiyle uyanan ev sahibi perdeleri araladığında dışarıda duran iki silüeti görür. Figürler pencereye çok yakın durmaktadır. Sesleri neredeyse fısıltı gibidir. Eve alınmak istemezler. Yalnızca içeride biriyle konuşmaları gerektiğini söylerler. Ev sahibi perdeyi kapattığı anda evin içinde ani bir baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadığını anlatır. Dışarıda yağmur yağmaktadır. Kapıyı açtıklarında iki figür yağmurun altında sessizce beklemektedir. İçeri girmek için ısrar etmezler. Sadece sakin bir dille üşüdüklerini söylerler. Kadın o an açıklayamadığı bir korkuya kapıldığını ve kapıyı kapattığını anlatır. Kapı kapandıktan sonra evin içindeki sıcaklık hızla düşer. O geceden sonra televizyonların kendi kendine açıldığını, koridorlardan fısıltılar geldiğini ve evin bazı bölümlerinin sürekli soğuk kaldığını söylerler. Bu tür anlatılarda dikkat çeken ortak bir detay vardır. Kapıyı açanlar ve açmayanlar. Açanlar genellikle çok daha ağır sonuçlar yaşadıklarını söyler. Günlerce süren kabuslar, açıklanamayan hastalıklar, ev içinde devam eden garip olaylar.
Açmayanlar ise çoğunlukla o geceden sonra bile bir süre izlendiklerini hissettiklerini ama kapı eşiğinin geçilmemiş olmasının onları koruduğunu anlatır. Bazı vakalarda bu varlıklar sadece evlerin kapısında değil, araçların camlarında da ortaya çıkar. Amerika'nın güney eyaletlerinden birinde anlatılan bir olayda, gece geç saatlerde benzin istasyonunda duran bir sürücü, camına vurulan yavaş ve düzenli tıklama sesiyle irkilir. Dışarıda duran figür, sürücünün arabadan inmesini istemez, sadece kapının açılmasını ister. Konuşma boyunca ses tonu değişmez. Ne panik vardır ne de aciliyet. Sürücü, içgüdüsel bir korkuyla arabayı çalıştırıp uzaklaştığını ve dikiz aynasında figürün yerinde kaldığını söyler. Gece, yol kenarında duran sürücüler, camlara yavaşça vurulan tıklama seslerinden bahseder. Dışarıda duran figürler, eve bırakılmak istediklerini söyler, yardım isterler. Ancak göz teması kurulduğu anda, tanıklar tarif edemedikleri bir korkuyla karşılaştıklarını anlatır. Sanki bakılan şey insan değildir. Sanki gözlerin arkasında bakan biri yoktur. Araştırmacılar bu fenomeni açıklamakta zorlanır. Bazıları bunun toplu bir psikolojik etki olduğunu savunur. Gece, yalnızlık ve korkunun insan zihninde benzer imgeler oluşturduğunu söylerler. Ancak bu açıklama, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan insanların aynı detayları anlatmasını açıklamakta yetersiz kalır. Daha eski inanışlarda ise bu tür varlıkların eve girebilmek için davet beklediği anlatılır. Kapı eşiği yalnızca fiziksel bir sınır değil, aynı zamanda koruyucu bir çizgidir. Bu çizgi geçilmediği sürece içeridekiler güvendedir. Belki de bu yüzden bu varlıklar her zaman izin ister. Nazik görünür, acele etmez, sabırlıdır. Bu hikayeleri dinleyen birçok kişi şu soruyu sorar: eğer kapıyı açsalardı ne olurdu? Ancak belki de daha doğru soru şudur: bu varlıklar neden içeri girmek ister ve neden yalnızca geceleri ortaya çıkarlar? Bugüne kadar kayda geçen yüzlerce tanıklık, bu karşılaşmaların insanların hayatında silinmez izler bıraktığını gösteriyor. Bazı tanıklar, karşılaşmadan haftalar sonra bile evlerinin belirli saatlerde soğuduğunu, elektronik cihazların nedensiz şekilde çalışmadığını ve özellikle geceleri açıklanamayan bir izlenme hissi yaşadıklarını anlatır. Kapının önünde kimse olmasa bile o ilk tıklamanın sesi zihinlerinde tekrar tekrar yankılanır. Kapıyı açmayanlar bile o anı yıllar geçse de aynı netlikle hatırladıklarını söylüyor. Ses tonu, sessizlik, kapının önünde duran şeyin varlığı, hepsi zihne kazınmış durumda. Belki de bu hikayelerin en korkutucu yanı, tamamen uydurma olsalar bile insanın içgüdülerine bu kadar güçlü hitap etmeleri. Çünkü bazen korku gerçek olup olmamasından bağımsızdır. Sizi durdurur, sizi uyarır ve hayatta kalmanızı sağlar. Bir gün beklemediğiniz bir anda kapınız çalarsa ve içinizde açıklayamadığınız bir huzursuzluk hissi oluşursa, belki de en doğru cevap hiçbir şey yapmamaktır. Bu dosyada anlattığımız hikayeler, dünyanın farklı yerlerinden gelen tanıklıklara dayanıyor. Gerçek olup olmadıklarına siz karar verin. Ancak şunu unutmayın, bazı kapılar sonsuza kadar kapalı kalmalıdır. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Gece olduğunda kapınızı dinlemeyi unutmayın.